Jane Austen'ın o meşhur romanı. Akıl ve Tutku. Çoğumuzun aklında bir aşk hikayesi olarak kalmıştır değil mi? Peki ya size bu romanın aslında hepimizin içinde yaşadığı, o bitmek bilmeyen akıl ve duygu kavgasını anlattığını söylesem? Hadi gelin bu başyapıtın bildiğimizin çok ötesindeki katmanlarına birlikte inelim. Her şey birbirine tamamen zıt iki kız kardeşle başlıyor. Bir yanda Elinor var. Aklın, sağduyunun ta kendisi. Her zaman kontrollü, her zaman planlı. Diğer yandaysa Marianne. Ah Marianne. O da tutkunun vücut bulmuş hali. Coşkulu, maceraperest ve ne hissediyorsa anında yaşayan biri. Yani bu sadece iki karakterin hikayesi değil, resmen iki farklı hayat felsefesinin çarpışması. Peki bir saniye, bu karakterler sadece 19. yüzyılda mı kaldı sizce? Hiç sanmıyorum. Düşünsenize bugün aramızda yaşasalar kim olurlardı? Bu tipler size de çok tanıdık gelmiyor mu? Eminim tanıyorsunuzdur. Elinor, hayatının sonraki 5 yılını Excel tablolarıyla planlayan, özel hayatını asla ortalığa dökmeyen o arkadaşınız işte o. Mariana ise yaşadığı her duyguyu filtresiz bir şekilde sosyal medyada paylaşan, bir sabah ben istifa edip dünyayı geziyorum diyebilen o maceraperest ruh. İşte bu iki ayrı dünya şimdi fena halde çarpışmak üzere. Peki bu iki zıt karakteri ne bir araya getiriyor? Daha doğrusu ne çarpıştırıyor? Bir kriz. Hem de ne kriz. Beklenmedik bir aile trajedisiyle her şey tepetaklak oluyor. Ve işte o zaman bu iki farklı yaşam tarzı en büyük sınavını veriyor. Her şey babalarının ölümüyle başlıyor. O ana kadar bildikleri, güvendikleri ne varsa hepsi bir anda yok oluyor. Dashwood kadınları için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Statüleri, paraları, gelecekleri hepsi bir anda pamuk ipliğine bağlanıyor. Sebep mi? O dönemin inanılmaz adaletsiz miras yasaları. Kural basit ve acımasız. Bütün mal mülk, o kocaman Norland Park malikanesi sadece ve sadece erkek varise kalabilir. O varis de üvey abileri John Dashwood. Sonuç, anne ve 3 kızı bir gecede hem evsiz kalıyor hem de gelirleri neredeyse sıfırlanıyor. Tam bir felaket. Tamam, şimdi hikayenin o bildiğimiz aşk meşk kısımlarını bir anlığına unutalım. Çünkü asıl olay orada değil. Asıl olay Elinor'un içinde. Kimsenin görmediği bir yerde yaşanıyor. O aklın, o sürekli kontrollü olmanın bir bedeli var. Ve inanın o bedel çok ağır. Jane Austen'ın kendi sözlerine kulak verelim. Bakın Elinor için ne diyor? Mesele Elinor'un duygusuz olması değil, tam tersi. Ama annesi ve özellikle de kız kardeşi Maria'nın aksine o duygularını nasıl kontrol edeceğini öğrenmiş. İşte bu bilgi onun hem en büyük gücü hem de en büyük laneti olacak. Çünkü bu kontrolün bedeli içeride kopan sessiz bir fırtına. Dışarıdan baktığınızda sakin bir deniz gibi görünüyor ama suyun altında volkanlar patlıyor. Elinor dışarıdan bir kale gibi görünmek zorunda ama içeride duvarlar bir bir yıkılıyor. Şimdi durumu bir hayal edin. Kardeşiniz Marian, yaşadığı her aşk acısını bir kasırga gibi yaşıyor. Herkes onunla ilgileniyor, onu teselli etmeye çalışıyor. Peki ya siz? Siz de paramparçasınız ama kimsenin haberi yok. Kendi kederinizi tek başınıza sessizce yaşamak zorundasınız. Üstüne bir de kardeşinizin o kaotik duygularıyla uğraşıyorsunuz. İşte romanın asıl gerilimi bu sessiz çığlıkta saklı. Peki, ya bütün bu aşk hikayeleri, evlilik planları sadece bir paravansa? Ya Jane Austen'ın asıl derdi bambaşka bir şeyse? İşte şimdi romanın gerçek merkezine, kalbine iniyoruz. Bakın, Jane Austen'ın dünyasında ahlak dediğimiz şey bizim bildiğimiz gibi değil. Yani bu doğru, bu yanlış gibi keskin çizgileri yok. Onun için mesele daha çok estetik. Bir davranış doğru mu diye değil, zarif mi, yakışıyor mu diye soruyor. Kaba saba mı yoksa şık mı? İşte onun ahlak pusulası bu. Ve tahmin edin, bu zarafet ahlakını kim temsil ediyor? Tabii ki Elinor. Ve işte, bam, romanın bütün sırrını tek cümlede özetleyen o an. Çevirmen Hamdi Koç ön sözde diyor ki, akıl ve tutku her şeyden önce aile olmakla ilgili bir romandır. Bitti. Asıl mesele bu. Aşklar, entrikalar hepsi gelip geçici. Ama aile işte o kalıcı. Austen'in yazarlığındaki deha da tam burada. Okurla resmen oyun oynuyor. Şöyle ki, önce her şeyi Elinor'un gözünden, onun mantığından görüyorsunuz. Onunla aynı fikirde oluyorsunuz. Sonra pat diye başka bir karakter ortaya çıkıp bambaşka bir şey söylüyor. Ve siz, meğer olay hiç de sandığım gibi değilmiş diyorsunuz. Austen sürekli bakış açınızı sarsıyor. Resmin eksik parçasını size hep en sonda gösteriyor. Çok zekice.
Peki, tüm bunları konuştuktan sonra elimizde ne kalıyor? Yani akıl ve tutkudan cebimize koyacağımız asıl ders ne? Çoğumuzun aklında bu roman, Marie'nin o fırtınalı, dramatik aşk hikayesi olarak kalmıştır, değil mi? Ama inanın bana, o sadece vitrin. Çünkü asıl hikaye o vitrinin arkasında, en zor zamanlarda, her şeyini kaybetmişken bile bir aile olarak kalabilmek için gösterilen o sarsılmaz sadakat ve o sessiz fedakarlıkla ilgili. Romanın gerçek kahramanı bir sevgili değil, ailenin ta kendisidir. Ve bu da aklıma şu soruyu getiriyor. Her anımızı paylaştığımız, tutkuyu ve coşkuyu adeta kutsadığımız bu modern dünyada, Elinor'un o sessiz gücünden, o sabırlı sadakatinden öğrenebileceğimiz bir şeyler kalmış mıdır acaba? Ne dersiniz?